Sultanım, maalesef vaziyet mektubunuzda buyurduğunuzdan daha vahim bir hal almıştır. 3 Türkmen beyinin Eyyubilerin kışkırtmasıyla Şehzade Yiğit'e sultanları olarak biat ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu isyancı taifenin giderek daha da artacağından, azgınlaşacağından en küçük bir şüphem dahi yoktur. Ve maalesef Halime Sultan'la eri olan Ertuğrul Bey'in bu isyancılarla bir olduğuna dair vahim şüphelerim giderek kuvvetlenmektedir. Bu şüphelerimin kuru bir vesvese olması için dua ederek, ahvali tetkik etmek maksadıyla Kayı ve Dodurga obalarına gideceğimi, meseleyi yerinde tetkik edeceğimi bilmenizi isterim. Mektubunuzda sizin de buyurduğunuz üzere, behemehal ordunuzla Erzurum'a gelmeniz hayırlı olacaktır. Gel bakalım Sultan Alaaddin. Gel ki sadık köpeğinin tuzağına düşesin. Atınız ve askerleriniz obaya gitmek için hazırdır Emir Hazretleri. Hala. Emir Hazretleri, beni emretmişsiniz. Bu mektup tez Sultanımız Alaaddin Keykuba'da ulaştırılacak. Tüccar Abdullah'a da söyle, benimle malum yerde buluşsun. Emredersiniz Emir Hazretleri. Kadar nelere gebe Gonca Gül Hatun. Ben ki damarlarında asi Moğol kanı taşıyan olun oyan. Ağzı süt kokan bir velede boyun eğer oldum. Şehzade Yiğit, Ertuğrul'u, ağabeylerini, anasını bize getirecek. O vakit acımızı, kinimizi onların kanıyla yoğuracağız. Biraz daha sabreyle. Az daha sabreyle Noyan. Ya sen? Ya sen Gonca Gül Hatun? Ya senin oyunun? Saadettin benim için senden ne ister? Zamanında Tangut'a da vaat ettiği gibi
sana da neler vaat etti ha? De hele. Canı cehenneme o soysuzun Noyan. Senden deli gibi korkar Noyan. Attığın her adımı öğrenmek ister. Ne vakit onu arkasından bıçaklayacağını öğrenmek için elinden geleni ardına koymaz. Senin gibi akıllı bir adam. Elbet bunları bilir Noyan. Vakti geldiğinde köpeğin ikimizi de öldüreceğini bilmeyecek kadar aptal mı sanırsın beni? Bu cihanda senden başka kimsem yoktur Noyan. Bilmez misin? Saadettin Ertuğrul'u öldürmek için böyle tehlikeli bir yola neden girdi dersin? Köpeği iyi tanırım. Aklı sıra Ertuğrul'u öldürtmek için ikimizi de kullanır. Lakin asıl meselesi bu değildir. Ertuğrul iki obanın da kahramanı. Bir mağlubiyet tatmasının zamanı geldi. Bir insana en büyük darbe kardeşlerinden gelir. Ya ben Ertuğrul'un kardeşleri arasına nifak sokarsam? Eğer sadece Ertuğrul'u öldürmek isteseydi, bunu kendi ordusuyla çoktan yapardı. Derdi ne öyleyse? Sana düşen bunu öğrenmek olsun. Öğrenelim ki hangi çorbanın çeşnisiyiz bilelim. Ertuğrul'dan sonra sıra Saadettin'e de gelecek. Her kim ki Noyan'a ihanet eder, ihanetinin bedelini ağır öder. Bunu bilesin istedim. Sonra? Hanlar Hanı Cengiz Han, uçsuz bucaksız çöllerde bir başına, üstelik onca ihanete uğramışken nasıl ayağa kalktı? Nasıl böyle büyük bir cihan devleti kurdu bilir misin? İşte Tengri'nin buyurduğu da bana bu yoldur. Kim bu yolda benimle beraber yürür, cihanı onun ayaklarının altına sererim. Noyan, Emir Saadettin haber gönderdi. Sizi görmek istermiş. Bakalım bu sefer ne ister? Ulu Bilge, veledin gönlünü hoş tutasın. Turgut da varsın birkaç gün daha yaşasın. Turgut mağaraya geldiğinde yalnız değildi. Ertuğrul ve alpları yarın sabah saldıracaklardır. Geldiklerinde onlara izzet ikramda kusur etmeyelim. Dündar'la Yiğit'i Noyan'a kaçırttı. Yetmedi Dündar'ı bana verip gözümü boyadı öyle mi? Aynen öyle abi. Yahu Ertuğrul. Senelerce Ögeday'ın yanında kaldım. Nice oyunlar gördüm ben. Sırf sen Gümüştekin'in kellesini aldığın için ve itibarını yerle yeksan ettiğin için mi bu kadar tehlikeli oyunlara girdi bu adama? Neden? Neden Ertuğrul, neden?
Seni öldürtüp kurtulmak varken niye bu kadar oyunun içine girsin bu adam? Sen önce bana bunu da hele. Ögeday'ın ordusunun içinde İmdi Sultanımızın neden tek bir casusu bile yok bilir misin? Çünkü ikimiz hata ettik. Emir Saadettin'in Tangut'u kullanmasına, ordunun içine sokup casusluk yapmasına biz mani olduk. Ben de onu derim. Beni öldürmek varken bu adam neden albastı gibi obalarımıza çöker? Bunları hiç düşünmez miyim sanırsın? Şunu bil ki köpeğin derdi ne Tangut ne de Gümüştekin yüzünden kaybettiği itibarıdır. Onun çok daha büyük bir menzili vardır. Benim de gözümü korkutan budur. Ve bu menzil için hepimizi kullanmak ister. Bunu hala görmez misin? Aç gözlerini. Emir Saadettin geldi beyim. Askerleriyle ve atlarıyla ilgilenen Abdurrahman. Kendisini otağın önünde karşılayacağız. Emredersin beyim. Bilesin ki başımıza yeni bir bela ile gelmiştir. Ertuğrul. Ben ne dediğimi bilirim ağabey. Senin gözünü nasıl bir perdeyle örttüğünü bildiğim gibi. Sarayda sultanımızdan başka kimseye sonuna kadar güvenmemem gerektiğini bilecek kadar kafam çalışır çok şükür. Bırak hele de gereği neyse yapayım. Bu işin sonu nereye varacak ha? Köpek seni ısırınca mı aklın başına gelecek? Yeter! Yeter Allah aşkına yeter. O soysuzdan Ertuğrul kadar ben de nefret ederim. Bırakalım otağımıza kadar gelsin. Bakalım bize ne söyleyecek. Hoş geldiniz Emir Hazretleri. Hoş bulduk Sungur Tekin Bey'im. Tuğtekin Bey'im. Hoş geldiniz Emir Saadettin. Hoş gördük Dündar. Sizin konuşacaklarınız vardır. Müsaadeniz olursa. Allah onun sevdiklerine, sizlere bağışlasın. Eyvallah. Buyurun Emir Hazretleri.
Halime? Emir Saadettin'in diyeceklerini duymalıyım. Bilirim ki mesele kardeşimdir. Halime. Sultanımız Alaaddin Keykubat Şehzade Yiğit'in kaçırıldığını öğrenmiş. Bana bizzat mektup yazıp ivedi tedbir almamı istedi. Şehzade Yiğit devletimiz için bir tehdit değildir. Şehzade Yiğit'in ihaneti yalnızca devletin bekası için değil, hepiniz için büyük bir tehdittir. Tüm Türkmen obaları için. Şehzade Eyyubilerin de tapınakçıların da eline düştü. Lakin onların oyunlarına alet olmadı. Her daim devletine, sultanına bağlılığını gösterdi. Babası için de öyle derlerdi. Ama sen daha iyi bilirsin ki Şehzade Numan ömrünün sonunda Eyyubilere biat etti. Hatta devlete, isyana bile kalkıştı. Oğlunun da böyle olmayacağı ne malum? Onu kullanmak isteyenlerin karşısında dimdik durduğuna tanıklık ettim. Peki 3 Türkmen beyinin onun elini öperek biat ettiklerini söylesem? Gözümle görmeden inanmam Emir Saadettin. Şehzadeyi tanımam. Lakin Ertuğrul Bey'in anlattığı kadarıyla böyle bir işe tevessül edeceğine de ihtimal vermem. Su uyur, düşman uyumaz. Tuğtekin Bey'im. Belli ki Noyan, isyancı Türkmen obalarıyla bir olmuş. Babasının intikamını almak isteyen bu zavallı çocuğu da kandırması zor olmasa gerek. Belki de bu yüzden sultanımız Şehzade Yiğit'in görüldüğü yerde katlini içeren bir ferman yayınlamıştır. Kendisi de meseleye el koymak için ordusuyla buraya geliyor. Halime kurban olam. Hadi otur. Halime. Halime gözünü seveyim. Halime kurban olam dur. Dur. Seninle tapınakçıların kalesinde çok acılar çektik Turgut Alp. Benim için kendini feda etmekten hiç çekinmedin. Her şeyden evvel sana bir can borcum vardır. Noyan'ın seni öldürmesine gönlüm razı gelmedi. Yaşadıklarından hiç mi ders almadın Yiğit? Hala nasıl bu soysuzlar sürüsünün lafıyla sultanlık iddia edersin? O vakitler çocuktum. Artık değilim. Gayri vaktinin geldiğini bilirim. Kaderimin gösterdiği yoldan gideceğim. Büyük bir gaflet içindesin. Sana acırım çocuk.
Hayatının ayağının altındaki şu odun kadar değeri yoktur Turgut Alp'in. Gün geldi, devran döndü. Hakkım olan saltanatı babamın katili olan Sultan Alaaddin'in elinden alacağım. Sözlerimi iyi bilesin. Böyle giderse bilesin ki ölümün Ertuğrul Bey'imin elinden olacak Yiğit. Vakti gelince o da bana itaat edecek Turgut Alp. Nasıl oldu da Noyan onların karşısına birdenbire çıktı? Döndüklerinden nasıl haberler oldu? Onu bulmakta bana yardım edersen bunu beraber öğreniriz. Şehzade Yiğit'i katletmen için mi sana getirmemizi istersin Emir Saadettin? Görüyorum ki ne sen ne Tuğtekin Bey benim ya da Sultan Alaaddin'in sözlerine itibar etmezsiniz. Her şeye rağmen devlete olan sadakatinize güvenip buraya geldim. Belki de hata ettim. İmdi size son defa soruyorum. Bilip de benden gizlediğiniz bir şey var mıdır? Bilesiniz ki yoktur Emir Hazretleri. Bildiğimiz ne varsa sizden öğrendik. İnşallah haklısındır Sungur Tekin Bey'im. Sana da hak veririm Ertuğrul Bey'im. Halime Sultan'ın kardeşine böyle bir ihaneti yakıştıramazsın. Halime ne edersin bu halde? Lakin mazi tekerrürden ibarettir. Doğrudur. Mazimiz şanlı zaferlerle kaimdir. Lakin nice şehzadenin de ihanetine şahittir. Bunu bir daha tecrübe etmek de gaflettir. Belki de bundan sebep Şehzade Yiğit'in aldığı her soluk devletimiz için tehlikedir. Benim kardeşim devletine isyan etmez Emir Saadettin. Noyan'ı bulun. Yiğit'i bana getirin. Halime. Allah evladınızı size bağışlasın. Onu analı babalı büyütsün. Beyim, Türkmen Bey Konurat'tan bir mektup geldi. Mektubu getiren Alp mühim bir mesele olduğunu söyledi.
Ne yazıyor ağabey? Ben ki Es Sultanu bir rıza ilahi galibu bi emrillah. Ben ki adaletin ve hakkaniyetin temsilcisi. Bana biat eden nice Türkmen Bey gibi kayıların ve Dodurgalıların da biat etmesini isterim. Sultan Alaaddin Keykubat'ın azabından devletimizi kurtarmak için benimle birlikte savaşın. Savaşın ki dilediğiniz yerde yurt tutasınız. Es Sultanu Zillullahi fil arz. Sultan İzzettin Keykavus. Yiğit Alp, Hayme Hatun ve Tuğtekin Bey'den kendisine biat etmesini ister. Şehzade Yiğit kendisine bir de utanmadan Keykavus adını layık görmüş. Kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak tasvir eder. Şirktir bu. Şirktir. Yine haklı çıktım. Keşke haklı çıkmayaydım. Ama çıktım. Ola ki bir haber alırsınız. Derhal bana bildireceksiniz. Gayrı ok yaydan çıkmıştır. Akacak kan damarda durmayacaktır. Unutmayın. Bu işe bulaşan herkes Şehzade Yiğit'le aynı kaderi paylaşacaktır. Emir Saadettin. Sen merak etmeyesin Sungur Tekin Bey'im. Herhalde Ertuğrul devlete olan sadakatini hatırlar. Lakin Halime Sultan'a olan sevgisi var. Zaafa düşmesinden korkarım. Sultanımız da böyle düşünmüş olmalı. Şehzade Yiğit'i öldürmen için sana vazife vermiştir. Bu mektubu bana yazmış. Lakin okumanda bir beis görmem. Okuyasın. Sultan Alaaddin gelmeden bu meseleyi halletmemiz lazım. Şehzade Yiğit'in kellesi tez vakitte sultana götürülmeli. Yoksa nice insan ölecek. Bilesin kapım sana her daim açık. Allah yardımcımız olsun. Emir Hazretleri, Ertuğrul abim Yiğit'i severdi. Eğer sizi kıracak sözler ettiyse onu bağışlayasınız. Merak etmeyesin Dündar. Her şeyden haberim var. Sizler kayıların geleceğisiniz. Allah'a emanet olun.
Emir Hazretleri. Kılıcımı çekip o iti ortadan ikiye bölmemek için kendimi zor tuttum Ertuğrul. Obam olmasa, sizler olmasanız leşiyle obamı şenlendirirdim. Onun da vakti gelecek Tuğtekin Bey. Er ya da geç onun da vakti gelecek. Ya Sungur Tekin Emir'in sözlerine fazlasıyla itimat eder. Köpek dişlerini geçirmeden gerçeği görmeyeceği belli. Tuğtekin Bey, senin de müsaaden olursa Yiğit'i bulmak için derhal yola çıkacağım. Ne yapacaksın ağabey? Çocuğun canına mı kıyacaksın? Gerekirse evet. Bu sadece bizim meselemiz değil. Devletin ikbali meselesidir Ertuğrul. Geyikli geldi beyim. Mühim bir haber getirdiğini söyler. Gelsin. Noyan'ın mağarasını bulduk beyim. Yeri neredeymiş Geyikli? Dumanlı Dağ'dadır. 3 Türkmen beyi gördük. Takip ettik. Yolda Moğollar karşıladı onları. Beyleri mağaraya götürdüler. Emir Saadettin'in bahsettiği beyler olmalı. Yine haklı çıktı. Turgut nerede? Orada bizi bekliyor beyim. Kaç kişiler, nöbetçiler nerede? Takip ediyor. Erkenden yola çıkarsak gece orada oluruz. Dağ yolu çok sarp beyim. Gece atlarla yol alamayız. Geyikli doğru der Tuğtekin Bey'im. Biz hazırlığımızı yapalım. Gün olur olmaz yola çıkarız. Doğan'la Bamsı'nın çadırına git. Dinlen. Onlara da söyle, hazır olsunlar. Emredersiniz beyim. Ağabey, Yiğit'i canlı isterim. Bir de meseleyi onun ağzından duymak isterim. Bana bununla ilgili söz veresin. Şehzade Yiğit hakkında sultanın fermanı var Ertuğrul. Ola ki zayıf davranacaksan sakın gelmeyesin. Akşam olunca bu meseleyi konuşuruz. Emir Saadettin, Oğuz Kağan'ın mührünü babamdan istemeseydi, şimdi hayatta olacaklardı. Beni öldürmek isterken babanı Ertuğrul'un kılıcına teslim etti. Tek tesellim o Çiyan sayesinde senin gibi gerçek bir erkeğimin olmasıdır Noyan. Ya akıllı olan. Gündoğdu. Bunlar olmayaydı onun kadını olacaktı. Selcan gibi o da ölecek Noyan. Her ikisini de ben öldüreceğim.
Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam beyim. Beyim, Sungur Tekin. Saadet'in köpeğin sırf benden kurtulmak için bu kadar büyük bir oyuna girmeyeceğini söyledi. Haklıdır. ben de aynı şeyi düşünürüm beyim. Saadettin köpeğin bundan başka bir hesabı daha olmalı. Ama ve lakin şunu da unutmamak lazımdır ki Yiğit gayrı büyüdü, erişkin oldu. Sultanlık tahtından büyülenip ya gözleri ama olduysa... Ben Yiğit'in hayatta kalmak için kendinden istenilenleri yaptığını düşünürüm Artuk Bey. Lakin eğer onun kanına girenler sultanlık masalıyla onu kandırdılarsa akıbetimiz felaket olur. Maazallah bu hepimiz için büyük bir bela olur beyim. Peki ya köpek? Onun hesabı nedir beyim? Onu anamın atağında kendi ağzıyla söyledi. 3 tane basiretsiz Türkmen beyini kullanıp Sultan Alaaddin'i Erzurum'a getirmek. Bunu da başarmıştır. Benim asıl korkum köpeğin menzilinin Sultan Alaaddin olmasıdır. Beyim sen ne dersin? Sultanın askerleriyle geldiğini sen demiştin. Sultana karşı böyle bir işe kalkışamaz beyim. Sultanın askerleri onu anca düşmanlarından korur Artuk Bey. Erzurum'da kendi emirinden koruyamaz. Peki sen ne edeceksin beyim? Ben bir şey etmeyeceğim. Ne edecekse onlar edecek. Bana düşen onların kurduğu tuzağa kendi ayaklarımla gitmek olacak.